İster pancar yetiştirin, isterseniz ayçiçeği yetiştirin, isterseniz buğday arpa, isterseniz ne yetiştirirseniz yetiştirin. En önemli yapmanız gereken şey toprak hazırlığıdır. Toprak hazırlığı eğer düzgün olmazsa, keseksiz bir tarla hazırlığı olmazsa tohumlar dengeli düşmez. Türkiye genelinde birçok ilde çalıştım ve birçok ilde çalışırken en büyük dikkat ettiğim hususiyet toprak hazırlığının düzgün yapılamaması ve dengeli bitkinin çıkışını sağlayamaması. Dünya bu noktada çok farklı çalışmalar yapıyor. Peki bizim neler yapmamız lazım? Hadi başlıyoruz. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Şimdi arkadaşlar, dünyada farklı şekilde toprak işleme metotları var. Ama birinci öncelikle yapacağımız en önemli çalışma, eğer biz toprağımızı bir noktaya getirmek istiyorsak öncelikle toprağımıza makro ve mikro toprak analizi yaptırmak zorundayız. Eğer makro ve mikro toprak analizi yaptırmazsak toprakta neler eksik olduğunu, neleri koymamız gerektiğini, toprağa başlangıçtan itibaren nasıl davranmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Ve bunları yaparken de şunu unutmamamız gerekiyor. Bitki topraktan alabileceği en az elemente göre verim belirler kanunu vardır. Bu bizim için şudur. Siz ne kadar isterseniz azot, fosfor, potasyum atın. Bitki eğer topraktan çinko noksanlığı varsa bitki topraktaki çinko eksikliğine göre verim belirleyecektir. Ve bunu şu şekilde düşünmenizi istiyorum. Bugün bir bina yapıyorsunuz ve binayı yaparken en önemli hususiyet demir noksan, eğer 10 katlı bina yapacaksanız 8 katlık demiriniz varsa siz bunu illaki 10 kat yapacağım diyorsanız birçok problemle karşılaşırsınız, binanız çöker. Bitki de öyledir. Eğer bitki alamayacağı besine göre kendini geliştiremez ve geliştiremediği için ya bu bir hastalıkla veya da verim düşüklüğüyle veya da kalite düşüklüğüyle meydana gelecektir. Bunu unutmayın. Yapacağınız en önemli çalışmalardan bir tanesi toprak analizi yaptırmadan katiyen tohumlarınızı ekmemeniz ve toprağınızı hazırlamadan önce toprağınızı bilmeniz gerekir. 2. Bir sene öncesinden biz yapmayacak mıyız? Toprağın altında kaymak tabakası var mı yok mu? Bunu bilmemiz gerekiyor. Eğer bunları bilirsek bizim hangi metotla ilerleyeceğimiz, başlayacağımız ön plana çıkacaktır. Eğer biz pulluk tabanını kırmazsak bitki kök geliştiremeyecek ve sezon boyunca isterseniz kırmadan toprak işleme yaparsanız her sene kayıp meydana getirecektir. Uzun vadeli de orada betonsu bir yapı meydana gelir ve zaman içerisinde verimsiz bir toprak halinde kalır orası. Şimdi yurt dışında neler yapıyorlar? Arkadaşlar yurt dışında yaptıkları en önemli şeylerden bir tanesi toprağa bitkinin anızını bırakıp orada parçalanmasını ve toprağın organik maddesi arttırılma yönünde çalışmalar var. Ve dünyanın birçok yerinde azaltılmış toprak işleme veya da anızla ekim yöntemleri gibi birçok yöntem var. Striptil, Sencer Solakoğlu'nun yaptığı gibi yöntemler var. Şimdi arkadaşlar bizim birinci önceliğimizde yapmamız gereken hususiyet şudur. Dip patlatma yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Yaptıktan sonra pulluk sürümünü bu sene diyelim ki 30 santimden mi yaptık? Gelecek sene 35 santime veya da 25 santime çekmemiz lazım. Her sene pulluk sürümünü değiştirmemiz lazım. Pulluk tabakası oluşturmamamız lazım toprağın altında. 2. Kalan bitki parçalarını toprağa iyi bir şekilde parçalamamız lazım. Mesela mısır kökleri kolay parçalanmaz. Ayçiçek kökleri, sapları kolay parçalanmaz. Bunları sap parçalayıcıyla parçalayıp toprağın yüzeyinde onları belli bir seviyede parçaladıktan sonra üstüne hümik asit, biraz da üre atıp onları toprağa karıştırarak farklı bir formata getirip kış boyunca onların orada yanmasını sağlayabilirsiniz. Eğer siz bunu yaparsanız olabildiğince farklı bir noktaya getirirsiniz durumu. Ve bunları yaparken de şunu atlamayın lütfen. Bitkilerden biz birçok şeyi işliyoruz ama toprağa hiçbir şey vermiyoruz. Toprağa azot, fosfor, potasyum vermekle sadece toprağa kimyasal gübre kısmını veriyoruz. Peki topraktaki bizim her 100 kiloda buğdayda 3 kilo saf azot kullanılıyor. Peki biz bunu 2,5 kiloya, 2 kiloya nasıl çekebiliriz? Topraktaki organik madde miktarını arttırarak çekebiliriz. Biz bunu arttırmamız için ne yapmamız lazım? Topraktaki organik yapı bileşenleri arttıran solucanları, bakterileri, mikroorganizmaları belli bir seviyede arttırmamız gerekiyor. Bunu da arttırmanın yolu topraktan bitkinin neredeyse köküne itibaren kadarını alıyoruz. Almamamız gerekiyor. Belli şeyleri toprakta dönüşmesini sağlayıp parçalanmasını sağlamamız gerekiyor.
Bunun içinde farklı metotlar var. Basit örnek. Diyelim ki mısır ektiniz, mısırınızın sapları var. Bu sapları sağlam bir şekilde parçalayıp üstüne hümik asitinizi atın. Dekara 5-6 kilo ürenizi atın. Onları orada birleştirin. Kış boyunca orada kalsın. Ya da farklı ürün gruplarını bu şekilde yeşil gübreleme de yapabilirsiniz. Yeşil gübrelemeyi araştırırsanız e, baklagil gruplarını ekersiniz. Belli bir seviyeye gelir, sonra toprağa karıştırırsınız. Azaltılmış toprak işlemeye geçmiş noktada. Ve toprağın ekeceği noktaları işliyor. Aman şöyle anlatayım. Sadece tek seferde tarlaya giriyor. Tarlaları tek seferde işlemeyi meydana getiriyor. Tek bir ekipmanla önde dip patlatması, onun arkasında rotavatörü, onun arkasında merdanesi tek seferde işleyerek toprak işlemesini tek seferde yapıyor. Doğrudan ekim metodu, anıza ekim metotları oluyor. Arkadaşlar bu metotta da sadece girip makina ekim yapıyor, çıkıyor. Herhangi bir toprağı kaldırma, hazırlama veya da herhangi bir çalışması meydana gelmiyor. Burada da en önemli şey toprak organik maddesini veya da erozyonu en az seviyede tutmuş oluyor ve mısır ekecekseniz mısırın ekileceği noktanın işlenmesi ya da pancarın ekileceği noktanın işlenmesi. Bunu Türkiye'de sadece Sencer Solokoğlu ve büyük çiftçiler bir noktada kullanıyor ve bunu yaparken de sadece tohumun ekileceği yerde uydulu ekim metoduyla ekimlerini yapıyorlar, toprak hazırlığını yapıyorlar ve buna göre bir çalışma meydana geliyor. Bunlardan en iyisi olan çalışma bana kalırsa striptil yöntemiyle sadece tohum yatağının olduğu yeri gevşetiyor, diğer bölgeleri mevcutta bırakıyor, oralar dinleniyor, diğer tarafların daha farklı çalışmasını sağlıyor. Peki biz topraktaki organik maddeyi arttırmak istiyorsak, bizim topraklarımızı biz her seferinde makineyle gire çıkar analizini doğru bir şekilde kullanabilirsek ulaşacağımız sonuç çok farklı bir noktaya gidecektir. Arkadaşlar şunu unutmayalım. Biz bugün itibariyle attığımız gübrenin, attığımız bitkinin, tohumun doğru bir şekilde işlemesini istiyorsak eğer toprak işleme noktasında şunlara dikkat edin. 1. Keseksiz yapının oluşmasına ve keseksiz yapıda ekim yapmaya dikkat edin. 2. Ekeceğiniz tohum mısır olabilir, pancar olabilir, ayçiçeği olabilir, buğday arpa olabilir. Ekim derinliklerini bitkinin türüne, çeşidine göre iyi belirleyin. 3. Burada yapacağınız şey her birinin eşit dengede aynı hizada düşmesi. Yani her birinin 4 veya da 4,5 santim mi? Her birinin 4,5 santim. Her birinin 5 santim seviyeye düşmesi lazım. Çünkü buradaki olay birbiri arasındaki rekabete girmemesi lazım bitkinin. Olabildiğince kuvvetli bir şekilde çıkış sağlayabilmesi için bitkinin daha kuvvetli gelebilmesi gerekiyor. Arkadaşlar şunu unutmayın. Bugün itibariyle Türkiye'deki kayıpların en büyük başında gelen problem şudur. Çıkış hataları verimin neredeyse %30'una kadar kayıp meydana getiriyor. Bu da nasıl oluyor? Birbiri arasındaki denge kayıpları. 2. Yabancı otlardan dolayı çıkıştan birbiri arasındaki dengeyi sağlayamıyor ve yabancı otlar ana bitkiyi bastırıyor. 3. Hastalık yönetimini kolay yapamıyorsun. Geç gelen bitki hastalanıyor, bu sefer diğer bitkilerin hastalanmasına sebep oluyor. 4. Tarla tek düzde olmadığı için olabildiğince şunu yapmanız lazım. Tek düzde olmayan tarlaların belli bir yerlerinde su birikiyor, diğer yerlerinde farklı durum meydana geliyor. Tarlalarda kesme meydana geliyor. Arkadaşlar tarlaya baktığınız zaman tarla dümdüz olacak ve tarladaki ekmeden önce ve ektikten sonraki koşulları çok iyi yapmanız lazım. Ektikten sonraki ve ekmeden önceki koşullarda tohum toprağın arasına sıkışmış ve nemi hızlı bir şekilde alabiliyor olması lazım ki verimi en üst noktaya getirebilir. Ve şunu unutmayın. Rotasyonlu ekim metotlarına artık geçiş yapmamız lazım ülkemizde. Rotasyonlu ekim metotlarına geçiş yaparaktan toprağın canlılığını ve toprak işleme metotlarını ona göre geliştireceğiz. Bugün ister striptil, ister anıza ekim, isterseniz ne yaparsanız yapın, en başta yapmanız gereken şey topraktaki toprak canlılığını en üst seviyeye getirebiliyor olmanız lazım. Peki arkadaşlar bizim bunu yapabilmemiz için baştan sona koordinasyonlu gidin.
Tallayla. Tallayla nasıl koordinasyonlu gidilir? Arkadaşlar tarlaya ektim. Baharda gittim gübresini attım. Ondan sonra diğer zaman gittim değil. Arkadaşlar sonbaharda en kötü ihtimal tarlanızı 2 veya da 3 kez kontrol edin. Toprak kabarıklık durumuna bakın. Toprakta herhangi bir şekilde farklı bir gelişme var mı? Bitkilerin çıkış durumları nedir? Köklenmesi nedir? Ben nerelerde hata yapıyorum? Bunlarla ilgili not alın. Ekimlerde farklı metotlar deneyin ama şunu unutmayın biliyorsunuz. Ama bunları toprağın tipini, isteğini ve yapı ve mekanizasyonu doğru bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Kıraç veya da sulu fark etmeksizin bizim ülkemizin en büyük ilk baştaki problemi toprak hazırlığı problemleri oluyor. Ve verimin kaybını %30 biz orada kaybediyoruz. Ve kaybetmemek için şu ana noktaya geldik artık. Bir, toprak analizi yaptırın. Anızınızın %60 oranında sapınızı, samanınızı veya da bir şeylerinizi toprağa karıştırmayı öğrenmeniz gerekiyor. 3. Azaltılmış toprak işlemeye geçmeniz lazım. 4. Dip patlatma ve pulluk tabanının olup olmadığını doğru bir şekilde kontrol edip 2 senede 3 senede bir kare ve dikdörtgen şeklinde olmak üzere dip patlatmalar çekebilirsiniz. Doğru derinlik toprak işlemeyi ayarlamanız lazım. Bugün mısırın kökü 60-70 santime kadar gidebiliyor. Yonca ekecekseniz yoncanın kökü ortalama olarak 4 senelik yonca bitkisi 1,5 metre, 10 senelik yonca bitkisi 4 metreye kadar kök salabiliyor. Altıncısı arkadaşlar başlangıç fosforunu doğru bir şekilde verebiliyor olmanız lazım. Başlangıçtan itibaren ne kadar taban gübresi, ne kadar üst gübresi, ne kullanacağınızı ortalama olarak tespit ediyor olmanız lazım. Çıkıştan sonra kabuk, kayse bağlama durumlarını takip edin. Eğer bu kayse bağlama durumu meydana gelirse size çok ağır problemler meydana getirecektir. Bunu çıkıştan sonra kontrol etmeniz lazım. Arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen.